Bir tepenin tepesine oturdum ve konumumu değerlendirdim. Kendimi iyi hissetmiyordum. Kaçışıma duyduğum doğal minnettarlık, bedensel rahatsızlık yüzünden ciddi şekilde gölgelenmişti. O lentonitin dumanı beni ve fırını oldukça zehirlemişti. Saatlerce güvercin kotuğu yapmak işleri daha da kötüleştirmişti. Başım ezici bir ağrı içindeydi. Kedi gibi hasta hissediyordum. Üstelik omzum da kötüydü. İlk başta sadece bir morluk olduğunu sanmıştım, ama şişiyor gibiydi. Sol kolumu neredeyse hiç kullanamıyordum. Planım şuydu, Bay Turnbull'un kulübesini bulmak, giysilerimi geri almak, özellikle Scudder'ın not defterini almak ve ana hatta yönelip güneye dönmek. Ne kadar çabuk Dışişleri Bakanlığı görevlisi Sir Walter Bullivant ile iletişime geçersem, o kadar iyi olurdu. Elimdekinden daha fazla kanıt bulamayacağımı görmüştüm. Ya onu almalı, ya da gitmeli ve Almanların şeytani ellerinden kurtulmuş olarak onunla buluşmalıydım. İngiliz polisine karşı da oldukça nazik hissetmeye başlamıştım. Harika bir yıldızlı geceydi ve yolda pek zorlanmadım. Sir Harry'nin haritası beni aydınlatmıştı. Güneybatının biraz batısına doğru yönlenmem gerekiyordu, ta ki bir dereye ulaşana kadar. O dere, Tweed Nehri'nin üst sularıydı. Yaklaşık 18 mil uzakta olduğumu hesapladım. Bu, sabah olmadan oraya varamayacağım anlamına geliyordu. O yüzden gündüzleri bir yerlerde saklanmam gerekiyordu. Çünkü güneş ışığında görünmek için şaşırtıcı bir figürdüm. Ne paltom vardı, ne yeleğim, ne yaka, ne şapka. Pantolonumsa fena halde yırtıktı. Yüzüm ve ellerim patlamadan kalan isle kapkara olmuştu. Gözlerim öfkeyle kan çanağına dönmüştü. Allah'tan korkan vatandaşların bir otoyolda görmemesi gereken biriydim. Gün doğmadan kendimi bir tepe yanında temizlemeye çalıştım. Sonra bir sürünün kulübesine yaklaştım. Çünkü yiyeceğe ihtiyacım vardı. Sürü sahibi evden uzaktaydı. Eşi ise 5 mil yakınında komşusu olmadan yalnız kalmıştı. Yaşlı ve güçlü bir kadındı. Beni görünce korkmuştu, ama cesurdu. Elinde bir balta tutuyordu ve herhangi bir kötü adama bunu kullanmaktan çekinmezdi. Düştüğümü söyledim. Nasıl düştüğümü açıklamadım. Görünüşüme bakarak oldukça hasta olduğumu anladı. Gerçek bir Samiriyeli gibi hiçbir soru sormadı. Ama bana içinde biraz viski olan bir kase süt verdi ve mutfak şöminesi yanında oturmama izin verdi. Omzumu yıkamak istedi, ama o kadar çok ağrıyordu ki, dokunmasına izin vermedim. Beni ne sandığını bilmiyorum. Belki pişman bir hırsız. Süt için ona ödeme yapmak istediğimde ve bir altın sunduğumda, ki bu en küçük madeni paramdı, başını salladı ve, hakkı olanlara ait olanı vermek, hakkında bir şey söyledi. Buna o kadar sert itiraz ettim ki, bana gerçekten inandı. Çünkü parayı aldı ve bana sıcak, yeni bir ekose verdi. Eski, kocasına ait bir şapkada. Omuzlarıma ekoyu nasıl saracağımı gösterdi ve o kulübeden ayrıldığımda, Burns'un şiirlerinin illüstrasyonlarında görülen türden bir İskoç görünümüydüm. Ama en azından giyinmiştim. Hava öğleden önce kalın bir çiseleme yağmuruna dönüştü. Sarkan bir kayanın altında bir sığınak buldum. Ölü brekenlerin üzerinde uyumayı başardım, ama geceyi sıkışık ve huzursuz geçirdim. Omzum diş ağrısı gibi kemirip duruyordu. Yaşlı kadının verdiği yulaf kekini ve peyniri yedim ve kararmadan hemen önce yola çıktım. O gecenin acılarını ıslak tepeler arasında geçiriyorum. Yıldız yoktu. Haritayı hafızamdan yeniden oluşturmak zorunda kaldım. 2 kez yolumu kaybettim ve turbataklıklara düştüm. Karga uçuşuyla sadece 10 kilometre vardı. Ama hatalarım onu 20'ye yaklaştırdı. Son bölümü diş sıkarak tamamladım, hafif sersem ve baş döndürücü bir halde. Ama başardım ve sabahın erken saatlerinde Bay Turnbull'un kapısını çalıyordum. Sis yoğundu, kulübeden otoyolu göremiyordum. Bay Turnbull bana açtı. Ayıktı ve fazlasıyla ayıktı. Eski ama bakımlı siyah bir takım elbise giymişti. Önceki geceden geç tıraş edilmemişti. Keten bir yaka takıyordu ve sol elinde bir cep incili vardı. İlk başta beni tanımadı. "Ne oluyorsun ki Şabat günü buraya yoldan geliyorsun sabahın?" diye sordu. Günlerin sayısını tamamen kaybetmiştim. Demek bugün Şabat'tı. Garip bir tesadüf. Kafam o kadar hızlı dönüyordu ki mantıklı bir cevap oluşturamıyordum. Ama o beni tanıdı ve hasta olduğumu gördü. "Gözlüğümü aldın mı?" diye sordu. Pantolon cebimden çıkardım ve verdim. "Ceket ve yelek için geleceksin," dedi. "Gel içeri, hoşça kal." "Loş, adamım, bacakların berbat bir halde. Seni bir sandalyeye oturtana kadar yukarı bak." Sıtma krizi geçireceğimi hissettim.
Kemiklerimde oldukça fazla ateş vardı. Islak gece bunu su yüzüne çıkarmıştı. Omzum, buharların etkileri, hepsi birleşince kendimi çok kötü hissettim. Farkında olmadan Bay Turnbull giysilerimi çıkarmama yardım ediyor ve beni mutfak duvarlarını kaplayan dolapların arasındaki iki yataktan birine yatırıyordu. İhtiyaçta gerçek bir dosttu, o yaşlı yolcu. Karısı yıllar önce ölmüştü ve kızının evliliğinden beri yalnız yaşıyordu. 10 günün büyük bir bölümünde ihtiyacım olan tüm özeni gösterdi. Ben sadece ateş kendi yolunu izlerken huzur içinde bırakılmak istiyordum. Cildim yeniden havalanınca, ameliyatın omzumu büyük ölçüde iyileştirdiğini fark ettim. Kötü bir hareketti ve 5 gün içinde yataktan kalkmış olmama rağmen bacaklarımı yeniden toparlamamam biraz zaman aldı. Her sabah dışarı çıkardı. Bana gün için süt bırakır ve kapıyı kilitledi arkasında. Akşam içeri girer, baca köşesinde sessizce otururdu. Kimse yaklaşmıyordu. İyileşirken tek bir soruyla dahi rahatsız etmedi beni. Birkaç kez 2 günlük bir İskoç gazetesi getirdi ve Portland Place cinayetine olan ilginin azaldığını fark ettim. Hiç bahsedilmiyordu. Sadece genel kurul denen bir şey vardı. Sanırım kilise meselesi. Bir gün kilitli çekmeceden kemerimi çıkardı. "Bir şey var, berbat sürü," dedi. Onu korumak için onu görmeye daha iyi. Adımı bile sormadı. Oradan ayrıldıktan sonra biri hakkımda sorular sorup sormadığını sordum. Evet, motorlu bir adam vardı. Ne yaptığını söyledi ve onu deli ettiğimi gösterdim. Ama saçmalıyordu ve dedim ki, Klah'tan olan sevgilimi düşünebilir. Bana bir hayalet verdi. Çok kötü bir adamdı. İngilizce dilinin yarısını bile anlayamıyordu. Son günlerde huzursuz olmaya başlamıştım. Kendimi formda hissettiğim anda gitmeye karar verdim. Bu, Haziran'ın 12. gününe kadar değildi. O sabah Hislop adında biri, Turnbull'un arkadaşı, Moffat'a birkaç sığır götürürken geçti. Kahvaltıda bizimle oldu ve beni de yanına almayı teklif etti. Turnbull'la konaklamam için 5 pound kabul ettirdim ve bu konuda çok zorlandım. Bu kadar bağımsız bir varlık hiç görmemiştim. Utangaç ve kızarmış bir şekilde sonunda teşekkür etmeden parayı aldı. Ona ne kadar borçlu olduğumu söylediğimde, gayet anidir ve hak ediyorsun," diye bir şeyler homurdandı. Tiksintiyle ayrıldık ve bu haliyle bir vedaydı işte. Hislop, geçidi aşarak Güneşli Annan Vadisi'ne girerken neşeli bir ruhtu. Galloway pazarlarından ve koyun fiyatlarından konuştuk. O zihninde beni o bölgelerden bir, sürü çobanı, olarak görüyordu. Belki de öyleydimdim. Ekosem ve eski şapkam bana güzel bir İskoç görünümü katıyordu. Ama sığır sürmek ölümcül derecede yavaş bir iş ve bir düzine mili kat etmek günün büyük bir bölümünü aldı. Endişeli bir kalbim olmasaydı, o zamanın tadını çıkarırdım. Parlak mavi hava, sürekli değişen kahverengi tepeler, uzaktaki yeşil çayırlar ve akışların sürekli kıvrımları, sesleri. Ama yaz için aklım yoktu. Yaklaşan 15. girişimin umutsuz zorluklarıyla birlikte üzerime ağır basıyordu. Mütevazı bir Moffat pubunda akşam yemeği yedim ve ana hattaki kavşağa 2 mil yürüdüm. Güney Gece Ekspresi gece yarısına yakın geliyordu. Zamanı doldurmak için yamaca çıktım ve uyuyakaldım. Çünkü yürüyüş beni yormamıştı. Neredeyse çok uzun uyudum ve koşmak zorunda kaldım. İstasyona 2 dakika kala yetiştim. 3. sınıf Minderlerin sertliği ve bayat tütün kokusu beni harika şekilde neşelendirdi. Her neyse, artık işimle başa çıkmaya başladığımı hissediyordum. Gece vakti Crewe'de indim ve 6'ya kadar bekledim. Birmingham'a, oradan Reading'e gittim ve Berkshire'ın derinliklerine giden yerel trene bindim. Yemyeşil su çayırları ve yavaş akan dereler topraklarıydı burası. Saat 8'de, yorgun ve yolculuktan lekeli bir varlık, bir karışım çiftçi işçisi ve veteriner, kolunda kareli siyah-beyaz bir ekose ile küçük Artinswell istasyonuna indi. Platformda birkaç kişi vardı ve yerden çıkana kadar yolumu sormayı beklemeye karar verdim. Yol, büyük kayın ağaçlarından oluşan bir ormanın içinden geçip sığ bir vadiye giriyordu. Downs'un yeşil sırtları uzaktaki ağaçların üzerinden bakıyordu. İskoçya'dan sonra hava ağır ve düz kokuyordu. Ama limon, kestane ve leylak çalıları için sonsuz tatlıydı. Çiçek kubbeleri her yerdeydi. Kısa süre sonra aşağıdan berrak, yavaş akan bir dereye gelen bir köprüye geldim. Biraz yukarısında bir değirmen vardı ve kirbaç kokulu alacakaranlıkta hoş, serin bir ses çıkarıyordu. O yer beni rahatlattı. Yeşil derinliklere bakarken ıslık çalıyordum ve dudaklarıma gelen melodi, Eni Lori, Y.D.'yi.
Su kenarından bir balıkçı geldi. Bana yaklaştıkça o da ıslık çalmaya başladı. Melodi bulaşıcıydı. Dağınık eski flanel pantolonlar ve geniş kenarlı bir şapka giyen büyük bir adamdı. Omzunda bir kanvaş çanta asılıydı. Bana başını salladı ve daha kurnaz, daha huysuz bir yüz görmediğimi sandım. Nazikçe 10 ayak uzunluğundaki bölünmüş baston çubuğunu köprüye yasladı ve benimle birlikte suya baktı. "Açık, değil mi?" dedi nazikçe. "Ben Kenneth'i, teste karşı her an oynayabilirim. Şu büyük adama bak, 4 pound 1 ons. Ama akşam kalkışı bitti, artık çıkartamazsın onları." "Onu göremiyorum," dedim. "Bak, işte, kamışların hemen üstünde, o dikeyin tam yanında. Şimdi yakaladım. Siyah bir taş olduğuna yemin edebilirsin." "Yoy," dedi ve bir başka, Annie Laurie, kıtasını ıslık çaldı. "Twiston bu isim, değil mi?" diye omzunun üzerinden söyledi, gözleri hala derede sabitlenmişti. "Hayır," dedim, "yani, evet, her şeyi unutmuştum takma adım hakkında." "Kendi adını bilen bilge bir komplocu," diye gözlem yaptı, köprüden çıkan bir bataklık tavuğuna geniş bir gülümsemeyle bakarak. Ayağa kalktım ve ona baktım. Kare ve yarık çeneye, geniş çizgili kaşlara, sert yanak kıvrımlarına ve burada sonunda değerli bir müttefik olduğunu düşünmeye başladım. Havalı mavi gözleri çok derine bakıyor gibiydi. Birden kaşlarını çattı. "Buna utanç verici diyorum," dedi, sesini yükselterek. "Senin gibi sağlıklı bir adamın yalvarmaya cesaret etmesi utanç verici. Mutfaktan yemek alabilirsin, ama para veremem ben." Bir köpek arabası geçiyordu. Genç bir adam sürüyordu ve kırbacını kaldırarak balıkçıyı selamladı. Gittikten sonra adam çubuğunu aldı. "Burası benim evim," dedi, 100 yard ötedeki beyaz bir kapıya işaret ederek. "5 dakika bekle ve sonra arka kapıya gel." Ve bırakıp gitti. Emredildiğimi yaptım. Güzel bir kulübe buldum. Çim dere ve yolun yanında uzanıyordu ve mükemmel bir gelder Rose ile leylak ormanı vardı. Arka kapı açıktı. Mezar suratlı bir uşak beni bekliyordu. "Bu taraftan gelin, efendim," dedi ve beni bir geçitten, arka merdivenlerden, nehre bakan hoş bir yatak odasına götürdü. Orada tam bir kıyafet seti buldum. Tüm aksesuarlarıyla elbise kıyafetleri, bir kahverengi flanel takım, gömlekler, yakalar, kravatlar, tıraş malzemeleri ve saç fırçaları, hatta bir çift rugan ayakkabı bile. "Sir Walter, Bay Reggie'nin kıyafetlerini saklıyor efendim," dedi uşak. "Çünkü hafta sonlarında düzenli gelir. Her şey size uyar. Yan odada tuvalet var ve banyo hazırladım. Gongu duyunca akşam yemeğine gelin efendim." Uşak geri çekildi. Ben Chintz kaplı bir kresloda oturdum ve şaşkınlık içinde kaldım. Bir pandomim gibiydi bu. Dilencilikten aniden bu düzenli rahatlığa geçmek. Elbette Sir Walter bana inanıyordu. Ama neden inandığını tahmin edemiyordum. Aynada kendime baktım. Vahşi, yorgun, kahverengi bir yüz gördüm. 2 haftadır yırtık sakallı, gözleri ve kulakları tozlu, yakasız, kaba gömlekli, şekilsiz eski tweed kıyafetler ve neredeyse bir aydır temizlenmemiş botlar. Güzel bir serseri. Ama işte burada, ciddi bir uşak beni bu zarif rahatlığın tapınağına yönlendirmişti. Ve en iyisi, adımı bile bilmiyorlardı. Kafamı karıştırmamaya, tanrıların verdiği hediyeleri almaya karar verdim. Tıraş oldum, yıkandım, kıyafetleri giydim. Çıtırtılı gömlek pek de iyi oturmamıştı. Ama bitirdiğimde ayna, insansız olmayan genç bir adamı gösteriyordu. Sir Walter, gümüş mumlarla aydınlatılmış karanlık bir yemek odasında küçük yuvarlak bir masada beni bekliyordu. Onu görmek, bu kadar saygın, yerleşik ve güvenli, hukuk ve hükümetin ve tüm geleneklerin vücut bulmuş hali, beni şaşırttı. Kendimi bir yabancı gibi hissettirdi. Gerçeği bilemezdi, yoksa bana böyle davranmazdı. "Sana söyleyebileceğimden daha çok minnettarım," dedim, "ama her şeyi netleştirmem gerekiyor. Masum bir adamım, ama polis tarafından aranıyorum. Bunu sana söylemem lazım ve beni kovursan şaşırmam." Gülümsedi. "Sorun değil. Bunun iştahını etkilemesine izin verme. Bunları akşam yemeğinden sonra konuşabiliriz." Daha lezzetli bir yemek yememiştim, çünkü bütün gün sadece demiryolu sandviçleri yemiştim. Sir Walter beni şereflendirdi. İyi bir şampanya içtik ve sonrasında nadir derecede güzel bir porto. Orada oturmak beni neredeyse histerik ediyordu. Bir ayakkabıcı ve şık bir uşak tarafından bekleniyordum ve 3 haftadır haydut gibi yaşamıştım, herkesin eli bana karşı. Sir Walter'a Zambesi'deki kaplan balıklarından bahsettim,
Parmaklarınızı ısırırlar, bir şans verin onlara. Dünyanın her köşesindeki sporu konuştuk, çünkü o da zamanında biraz avlanmıştı. Kahve içmek için çalışma odasına geçtik. Kitaplar ve kupalarla dolu, neşeli, düzensiz ve rahat bir odaydı. Eğer bundan kurtulursam ve kendi evim olursa, tam da böyle bir oda yaratırım, diye karar verdim. Kahve fincanları temizlenmiş, purolarımız yakılmıştı. Ev sahibim uzun bacaklarını sandalyesinin kenarına yasladı ve benden başlamamı istedi. Harry'nin talimatlarına uydum, dedi. Beni uyandırmak için bir şey söylemeni sağlayacak kadar rüşvet teklif etti. Hazırım, Bay Hanay. Aniden fark ettim, gerçek adımla hitap etmişti bana. En baştan başladım. Londra'daki sıkıntımı ve o geceyi anlattım. Geri döndüğümde Scudder'ın kapımın önünde beklediğini gördüm. Scudder'ın bana Carolides ve Dışişleri Bakanlığı konferansı hakkında anlattıklarını aktardım ve bu dudaklarını büzdürüp güldürdü. Sonra cinayete geldim ve o tekrar ciddileşti. Her şeyi duydu. Sütçüyü, Galloway'deki zamanımı, Scudder'ın notlarını çözmemi. "Onları burada mı aldın?" diye keskin bir şekilde sordu ve ben cebimden küçük kitabı çıkarırken uzun bir nefes çekti. İçindekilerden bahsetmedim. Sonra Sir Harry ile buluşmamı ve salondan konuşmaları anlattım. Buna kahkahalarla güldü. "Harry saçma şeyler söyledi, değil mi? Buna tamamen inanıyorum. İyi bir adam, ama aptal amcası kafasını kurtçuklarla doldurmuş. Devam et, Bay Hanay." Yolcu olarak geçirdiğim gün onu biraz heyecanlandırdı. Arabadaki iki adamı ayrıntılarıyla tarif ettirdi, hafızasını geri kazanıyormuş gibiydi. O eşek Joplin'in kaderini duyunca yeniden neşelendi. Ama bozkırlık evindeki yaşlı adam, onu büyük bir heyecanla doldurdu. Görünüşünün her detayını yeniden anlattım. "Sıradan, kel başlı, gözlerini kuş gibi kapalı," diye tekrarladı. "Sesleniyor, kötü niyetli yabani kuş. Ve seni kurtardıktan sonra onun inzivasını dinamitle patlattın polisten. Enerjik bir iş. Hemen gezintilerimin sonuna geçtim." Yavaşça kalktı ve hört halısı üzerinde bana aşağıdan baktı. "Polisi aklınızdan çıkarabilirsiniz," dedi. "Bu ülkenin yasalarından hiçbir tehlikede değilsin." "Büyük İskoç," diye bağırdım. "Katili yakaladılar mı?" "Hayır. Ama son 2 haftadır seni listeden çıkardılar." "Neden?" diye şaşkınlıkla sordum. "Esas olarak Scudder'dan bir mektup aldığım için. Adamı biraz tanıyordum. Yarı çılgın, yarı dahiydi. Ama tamamen dürüsttü. Sorunu, her şeyi tek başına oynama düşkünlüğüydü. Bu onu herhangi bir gizli serviste neredeyse işe yaramaz kılıyordu. Acıma, çünkü sıra dışı yetenekleri vardı. Bence dünyanın en cesur adamıydı. Çünkü her zaman korkudan titriyordu. Ama hiçbir şey onu boğamazdı. 31 Mayıs'ta ondan bir mektup aldım. Ama o zamana kadar bir hafta ölmüştü. Mektup 23'ünde yazıldı ve o gün postalandı. Görünüşe göre hemen bir ölüm beklemiyordu. İletişim bana ulaşmak için genellikle bir hafta sürer, gizlilik adına İspanya'ya, sonra Newcastle'a gönderiliyordu. İzlerini gizlemek için bir çılgınlık. "Ne dedi?" diye kekeleye kekeleye sordum. "Hiçbir şey, sadece tehlikede olduğunu, ama iyi bir arkadaşın yanında sığınak bulduğunu söyledi. Ve 15 Haziran'dan önce ondan haber alacağımı. Adresini vermedi, sadece Portland Place yakınlarında yaşadığını söyledi. Sanırım amacı, bir şey olursa seni temizlemekti. Aldığımda Scotland Yard'a gittim, soruşturmanın detaylarını inceledim ve arkadaş olduğunuz sonucuna vardım. Hakkınızda sorgulamalar yaptık, Bay Hanay, ve saygın olduğunuzu öğrendik. Kaybolmanızın nedenlerini biliyordum sanırım. Sadece polis değil, diğeri de. Ve Harry'nin mesajını aldığımda gerisini tahmin ettim. Geçen haftadan beri sizi her an bekliyordum. Bu, aklımdan ne kadar yük kaldırdı, hayal edemezsiniz. Yeniden özgür bir adam gibi hissettim. Artık sadece ülkemin düşmanlarıyla karşı karşıyaydım. Ülke yasasıyla değil. Şimdi küçük not defterini ver, dedi Sir Walter. Onu çözmemiz 1 saat sürdü. Şifreyi açıkladım ve o hızla kavradı. Okumamı birkaç noktada düzeltti. Ama genel olarak oldukça haklıydım. Bitirdiğinde yüzü çok ciddiydi ve bir süre sessiz oturdu. "Ne yapacağımı bilmiyorum," dedi sonunda. "Bir konuda haklı, öbür gün ne olacak? Şeytan nasıl öğrenmiş olabilir ki? Bu yeterince çirkin, ama hepsi bu savaş ve Karataş hakkında, vahşi bir melodram gibi okunuyor. Keşke Scudder'ın yargısına daha fazla güvenebilseydim. Sorunu çok romantikti. Sanatsal bir mizacı vardı. Ve Tanrı'nın amaçladığından daha iyi bir hikaye olduğunu düşünmüştür her şeyin.
Birçok tuhaf önyargısı da vardı. Yahudiler ona kırmızı görünürdü. Yahudiler ve yüksek finans. Kara taş, diye tekrarladı. Der Schwarzenstein. Bir kuruşluk roman gibi. Ve Karolaitz'le ilgili tüm bu şeyler, hikayenin zayıf kısmı bu. Çünkü biliyorum ki erdemli Karolaitz muhtemelen ikimizden de uzun yaşayacak. Avrupa'da onun gitmesini isteyen hiçbir devlet yok. Üstelik Berlin ve Viyana'ya gidip şefime bazı huzursuz anlar gösterdim. Hayır, Skadır orada pistten çıktı. Açıkçası, Hanay, hikayesinin o kısmına inanmıyorum. Kötü işler dönüyor, bunu öğrendi ve hayatını kaybetti. Ama hazırım bunun sıradan bir casusluk işi olduğuna yemin etmeye. Büyük bir Avrupa gücünün casusluk sisteminin bir hobisi ve yöntemleri pek de özel değil. Parça iş öder, bu kara çete muhtemelen bir iki cinayette ısrar eder. Deniz harcamalarımızı Marinam'taki koleksiyonları için istiyorlar, ama sadece bir şekilde kapanacaklar. Başka bir şey değil. Tam o sırada uşak odaya girdi. Londra'dan bir trank çağrısı var, Sir Walter. Bay, EATH, ve seninle şahsen konuşmak istiyor. Ev sahibim telefona gitti. Sessizlik. 5 dakika sonra beyaz bir yüzle geri döndü. Özür dilerim, Skadır'ın gölgesi, dedi. Karolaitz bu akşam vurularak öldürüldü, 7'den birkaç dakika sonra. Ertesi sabah, 8 saatlik kutsanmış rüyasız bir uykudan sonra kahvaltıya geldim. Sir Walter muffinlerin ortasında bir telgrafı çözüyor, marmelat sürüyordu. Dünkü taze pembelik, sanki lekelenmiş bir düşünce gibiydi üzerinde. Sen yattıktan sonra telefonda yoğun bir saatim oldu, dedi. Şefimi 1. Lord ve savaş sekreteri ile konuşmaya çağırdım ve Royer'i bir gün erken getiriyorlar. Bu tel onu sıkıştırıyor. Londra'da saat 5'te olacak. Sus Chef d'Etat için kullanılan kod kelimesi tüm General Porker olmalı. Beni sıcak yemeklere yönlendirdi ve devam etti. Sanırım pek işe yaramayacak. Eğer arkadaşların ilk düzenlemeyi bulacak kadar zeki ise, değişimi de bulacak kadar zekidir. Kaçağın nerede olduğunu bilmek için kafamı verirdim. İngiltere'de Royer'in ziyaretinden haberdar olan sadece 5 adam var. Fransa'da belki daha az, çünkü bu tür şeyleri daha iyi yönetiyorlar. Yemek yerken konuşmaya devam etti ve bana şaşırtıcı ölçüde tam bir güven gösterdi. Düzenler değiştirilemez mi, diye sordum. Değiştirilebilir, dedi. Ama mümkünse bunu önlemek istiyoruz. Bunlar büyük bir düşüncenin sonucu ve hiçbir değişiklik bu kadar iyi olmaz. Ayrıca, bir iki noktada değişim kesinlikle imkansız. Yine de, gerekli olsaydı bir şeyler yapılabilirdi sanırım. Ama zorluğu görüyorsunuz, Hanay. Düşmanlarımız Royer'in cebini çalacak kadar aptal olmayacak ya da böyle çocukça oyunlara başvuracak kadar. Kavga çıkaracağını ve bizi tetikte tutacağını biliyorlar. Amaçları, detayları hiçbirimiz bilmeden elde etmek, böylece Royer Paris'e dönecek ve her şeyin hala ölümcül bir gizli olduğuna inanacak. Bunu yapamazlarsa başarısız olurlar. Çünkü şüphelendiğimizde, her şeyin değiştirilmesi gerektiğini anlayacaklar. O zaman Fransızların yanında olmalıyız. Eve gelene kadar yine, dedim. Eğer bilgiyi alabileceklerini düşünüyorlarsa, Paris'te denemezler. Bu, Londra'da derin bir planları olduğu anlamına gelir. Royer şefimle yemek yiyor, sonra benim evime geliyor, orada onu 4 kişi görecek. Amirallikten Whittaker, ben, Sir Arthur Drew ve General Winstanley. 1. Lord hastadır ve Shillingham'a gitmiştir. Ben Whittaker'dan belirli bir belge alacak, sonra Portsmouth'a motorla gidecek ve bir muhrip onu Havre'a götürecek. Yolculuğu sıradan bir tekne treni için çok önemliydi. Fransız topraklarında güvende olana kadar tek bir dakika bile gözetimsiz bırakılmayacak. Whittaker ile buluşana kadar aynı şey geçerli. Yapabileceğimiz en iyisi bu ve bunun nasıl aşılabileceğini görmek zor. Ama itiraf etmekten çekinmiyorum. Çok gerginim. Karolaitz'in bu cinayeti, şansölyehanlıklarda ikiyi oynayacak Avrupa'yı. Kahvaltıdan sonra araba kullanıp kullanamayacağımı sordu. Bugün şoförüm ol ve Hudson'ın aracını giy. Yaklaşık onun boyundasın. Bu işte senin de elin var. Ve biz hiçbir risk almıyoruz. Bunlar, ülkenin çekilmesine saygı göstermeyen çaresiz adamlar. Londra'ya ilk geldiğimde bir araba almıştım. İngiltere'nin güneyini iyi biliyordum. Yani coğrafyada yeterliyim. Sir Walter'ı aldım ve Bath Road boyunca şehre girdik. Yumuşak, nefessiz bir Haziran sabahıydı. Taze sulanmış sokaklarıyla küçük kasabalar ve Thames Vadisi'nin yaz bahçeleri, büyüleyiciydi.
Sir Walter'ı Queen Anne's Gate'deki evine saat 11.30'da indirdim. Uşak trenle valizleriyle geliyordu. İlk yaptığı şey beni Scotland Yard'a götürmek oldu. Orada temiz tıraşlı, avukat yüzüyle ciddi bir beyefendi bekliyordu. "Size Portland Place katilini getirdim," diye tanıttı Sir Walter. Cevap alaycı bir gülümsemeydi. "Hoş bir hediye olurdu, Bullivant. Sanırım bu, birkaç gündür departmanımı büyük ölçüde ilgilendiriyor. Bay Hanay tekrar ilgilenecek. Sana anlatacak çok şeyi var. Ama bugün anlatmayacak. Bazı ciddi nedenlerle hikayesi 4 saat beklemek zorunda. O zaman eğlenecek ve belki de eğitileceksin. Bay Hanay'a artık bir daha rahatsızlık çekmeyeceğini garanti etmeni istiyorum." Güvence hemen verildi. "Hayatını nerede bıraktıysan yeniden başlayabilirsin," diye söylendi. "Dairenin muhtemelen artık işgal etmek istemiyorsunuzdur, ama sizi bekliyor ve adamınız hala orada. Kamuoyuna hiç suçlanmadınız, bu yüzden halkın beraat etmesine gerek yok. Ama elbette kendinizi memnun etmelisiniz. Yardımınızı daha sonra isteyebiliriz, McGillivray," dedi Sir Walter ve ayrıldık. Sonra beni serbest bıraktı. "Yarın gel, Hanay. Ölümcül sessizliği korumanı söylememe gerek yok. Senin yerinde olsam yatağa giderdim, gecikmiş uykunu tamamlamak için. Saklanmalısın da, çünkü Karataş'ın arkadaşlarından biri seni gördü, sorun olabilir." Merakla açık uçta hissettim kendimi. İlk başta özgür olmak çok hoştu. Artık hiçbir şeyden korkmadan istediğim yere gidebiliyordum. Bir ay yasakla geçirdim ve bu yeterliydi. Savoy'a gittim, dikkatli bir öğle yemeği sipariş ettim, sonra evin sağlayabileceği en iyi proyu içtim. Ama yine de gerginim. Salonda biri bana baktığında utandım. "Acaba cinayeti mi düşünüyor?" diye merak ettim. Sonrasında bir taksiye bindim ve Kuzey Londra'ya saatlerce yürüdüm. Tarlalar, villalar, teraslar, gecekondu mahalleleri ve kötü sokaklar arasından geçtim. Neredeyse 2 saatimi aldı. Tüm bunlar boyunca huzursuzluğum kötüleşiyordu. Büyük şeylerin yaşandığını hissediyordum, ya da olmak üzere olduğunu. Ve ben, tüm işin dişli çarkı olarak, dışarıdaydım. Royer Dover'a inecekti. Sir Walter İngiltere'de planlar yapacaktı. Karanlıkta bir yerde Karataş işe girişecekti. Tehlike hissediyordum, yaklaşan bir felaket. Ve garip bir his vardı içimde, bunu sadece ben önleyebilirdim. Yalnız başıma. Ama artık oyundan çıkmıştım. Kabine bakanları, amiralite lordları ve generaller beni kendi konseylerine kabul eder miydi? Aslında 3 düşmanımdan biriyle koşup kavgaya girmeyi diliyor başladım. Büyük bir şey istiyordum. O soylu adamlarla kaba bir kavga. Hızla çok kötü bir sinir içindeydim. Daireme geri dönmek istemedim. Geceyi bir otelde geçirmeye karar verdim. Sinirlerim Jermyn Street'teki bir restoranda yediğim akşam yemeğine kadar sürdü. Artık aç değildim ve birkaç yemeği tatmadan bıraktım. Burgundi şişesinin büyük kısmını içtim, ama neşelendirmedi. İğrenç bir huzursuzluk ele geçirmişti beni. Kendime dedim ki, tamamen saçma bir kibir bu. Dünyanın en zeki 4-5 insanı, Britanya İmparatorluğu'nun tüm gücüyle, bu işi elinde tutuyor. Ama ikna edemedim kendimi. Sanki bir ses kulağıma sürekli fısıldıyordu, kalkıp gitmemi söylüyordu. Yoksa asla uyuyamayacağımı. Sonuç olarak, saat 9.30 civarında Queen Anne's Gate'e gitmeye karar verdim. Muhtemelen kabul edilmeyecektim, ama en azından vicdanımı rahatlatırdı denemek. Jermyn Caddesi'nden yürürken Duke Caddesi'nin köşesinde bir grup genç erkek gördüm. Gece elbisesindeydiler. Aralarında Bay Marmaduke Jopley vardı. Beni gördü ve aniden durdu. "Tanrım, katil," diye bağırdı. "Alın onu, dostlar, o Hanay, Portland Place cinayetini yapan adam." Kolumdan tuttu. Diğerleri etrafıma toplandı. Sorun çıkarmak istemiyordum. Ama huysuzluğum beni aptal rolüne çevirdi. Bir polis geldi. Ona gerçeği söylemeli, Scotland Yard'a götürülmemi talep etmeliydim. Ama o an yaşanan gecikme dayanılmazdı. Ve Marmin'in o aptal yüzü tahammül edebileceğimden fazlaydı. Kendimden geçtim. Onu olukta uzunluğunca yere serdiğimi görmekten zevk duydum. Sonra kutsal olmayan bir tartışma başladı. Hepsi bir anda üstümdeydi ve polis arkamda. Bir iki iyi darbe aldım. Ama polis arkamdan sıkıştırdı ve birinin parmakları boğazıma değdi. Kara bir öfke bulutunun içinden, polis memurunun ne olduğunu sorduğunu duydum ve Marmin'in kırık dişlerinin arasından Hanay olduğumu, katil olduğumu ilan ettiğini. "Ah, lanet olsun," diye bağırdım. "Adamı sustur. Beni rahat bırakmanı tavsiye ediyorum, memur."
Scotland Yard benim hakkımda her şeyi biliyor ve bana müdahale edersen ciddi bir uyarı alacaksın. Benden gelmelisin, genç adam, dedi polis. O beyefendiye vurduğunu gördüm. Kendisi başlatmadı, seni gördüm. En iyisi sessizce gel, yoksa seni tamir etmem gerekir. Hiçbir gecikmeye tahammülüm yoktu ve içimde bir öküz gücü kabardı. Polisi neredeyse yerden kaldırdım. Beni tutan adamı yere serdim ve Duke Caddesi'nden en hızlı koşumla aşağı indim. Arkamdan düdük sesi ve ayak sesleri duydum. Hızım iyiydi ve o gece kanatlarım vardı. Bir anda Pall Mall'daydım, St. James Park'a döndüm. Saray kapılarındaki polisi geçtim, arabaların arasından atladım. Alışveriş merkezi girişine girdim ve köprüye doğru ilerlemeye başladım. Takipçilerim yolun karşısına geçti. Parkın açık yollarında süratle ilerliyordum. Etrafta az kişi vardı ve kimse durdurmaya çalışmadı. Her şeyi Queen Anne's Gate'e ulaşmaya koymuştum. O sessiz ara caddeye girdiğimde orası ıssız görünüyordu. Sir Walter'ın evi dar kısmındaydı. Dışarısında 3-4 motorlu vagon duruyordu. Birkaç metre ötede hızımı azalttım ve kapıya doğru hızla yürüdüm. Uşak beni kabul etmese ya da kapıyı açmayı geciktirse, bitmişti. Gecikmedi. Kapı, çalmadan hemen açıldı. Sir Walter'ı görmeliyim, diye nefes nefese kaldım. İşim çok önemli. O uşak harika bir adamdı. Hiç hareket etmeden kapıyı açık tuttu ve sonra arkamdan kapattı. Sir Walter nişanlı, efendim, ve kimseyi kabul etmemem için emir aldım. Belki beklersiniz. Ev eski tarz büyük bir salon, her iki yanında odalar olan bir yapıydı. Uzak uçta bir niş, telefon ve birkaç sandalye ve uşak bana orada yer teklif etti. Bak buraya, diye fısıldadım. Sorun var ve ben de buradayım. Ama Sir Walter biliyor ve onun için çalışıyorum. Eğer biri gelip burada olup olmadığımı sorarsa, yalan söyle. Başını salladı. Kısa süre sonra sokaktan bir ses ve öfkeyle çalınan bir zil duyuldu. O uşaktan daha çok bir adama hayran olmamıştım. Kapıyı açtı ve kazınmış bir yüzle sorgulanmayı bekledi. Sonra onlara verdi cevabı. Kimin evi olduğunu, emirlerinin ne olduğunu söyledi ve onları kapıdan dondurdu. Her şeyi kendi gözlerimle nişten izleyebiliyordum ve hiçbir oyundan daha iyiydi. Çok beklemeden tekrar zil çaldı. Uşak bu yeni ziyaretçiyi kabul etmekte hiç tereddüt etmedi. Ceketini çıkarırken kim olduğunu gördüm. Bir gazete ya da dergi görmeden o yüzü tanımazdınız. Gri sakallı, kürek gibi sıkı mücadele eden ağız, küt kare burun ve keskin mavi gözler. 1. Deniz Lordu'nu tanıdım, yeni olanı. İngiliz donanmasını yapan adamı, derler. Nişimin yanından geçti ve koridorun arkasındaki bir odaya götürüldü. Kapı açılınca alçak sesler duyabiliyordum. Kapandı ve yeniden yalnız kaldım. 20 dakika boyunca oturdum. Sırada ne olacağını merak ediyordum. Tam olarak isteniyor muydum? Bunu biliyordum. Ama ne zaman ve nasıl, hiç bilmiyordum. Saate baktım. Saat 10.30'a yaklaşıyordu. Çeyrek saat içinde Royal Portsmouth'a doğru hızla ilerlemiş olmalıydı. Sonra bir zil çaldı. Uşak ortaya çıktı. Arka odanın kapısı açıldı ve 1. Deniz Lordu çıktı. Yanımdan geçti. Ve geçerken, baktık birbirimize. Sadece bir saniye. Ama kalbimi yerinden oynatmaya yetti. O büyük adamı hiç görmemiştim ve o da beni görmemişti. Ama o an gözlerinin kısılmasında bir şey belirdi. Ve o şey tanımaydı. Yanlış anlamıyorum. Bu bir titreme değildi. Bir ışık kıvılcımı, küçük bir fark tonuydu. Ama sadece bir şey anlamına geliyordu. İstemeden geldi. Çünkü bir anda öldü. Ve o ayrılırken, vahşi hayal labirenti içinde, sokak kapısı arkasından kapandı. Telefon rehberini aldım ve evinin numarasını aradım. Hemen bağlandım. Bir hizmetçinin sesi. "Lordluk evde mi? Efendisi yarım saat önce döndü," dedi ses ve yatağa gitti. "Bu gece pek iyi değil. Mesaj bırakmak ister misiniz, efendim?" Telefonu kapattım ve neredeyse sandalyeye düştüm. Bu işte benim payım yoktu. Ama bitmişti. Neredeyse tıraş olmuştum. Ama zamanında gelmiştim. Bir an bile kaybedemezdim. Cesurca o arka odanın kapısına yürüdüm ve çalmadan içeri girdim. 5 şaşkın yüz yuvarlak bir masadan başını kaldırdı. Sir Walter vardı. Savaş Bakanı fotoğraflarından tanıdığım biri. İnce, yaşlı bir adam, muhtemelen Whittaker, amirallik yetkilisi. General Winstanley, alnındaki uzun yara izinden belli. Ve son olarak, demir grisi bıyığı ve gür kaşları olan, kısa boylu, tombul bir adam. Bir cümlenin ortasında tutuklanmıştı.
Sir Walter'ın yüzünde şaşkınlık ve rahatsızlık vardı. Bu, size konuştuğum Bay Hanay, dedi şirketten özür dileyerek. Korkarım Hanay, bu ziyaret zamanında gelmemiş. Soğukkanlılığımı geri kazanıyordum. Bunu daha göreceğiz, efendim, dedim. Ama sanırım tam zamanında olabilir. Allah aşkına, beyler, bana söyleyin. Az önce kim çıktı? Lord Eloa, dedi Sir Walter, öfkeyle kızararak. Değildi, diye bağırdım. Bu onun yaşayan görüntüsüydü, ama Lord Eloa değildi. Beni tanıyan biriydi. Son ay içinde. Kapıdan çıkar çıkmaz Lord Eloa'nın evini aradım, yarım saat önce gelmiş ve yatmaya gitmiş. Kim, diye biri kekeledi. Karataş, diye bağırdım. Ve çok yakında boşalan bir sandalyeye oturdum, 5 korkmuş beyefendiye bakarak.